Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksin analizini yaptıktan sonra Logo Yazılım, Escort Teknoloji, Aztek, Reader, Miatek ve Zoran hisselerini inceleyeceğiz. Ardından da önümüzdeki hafta için yükseliş beklentim olan CW Enerji ve Alfas hisselerine bakacağız arkadaşlar. Bu arada dünkü çekmiş olduğum cazip hisseler videoma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Yeni abonelerle birlikte 1000 abone sınırını aşmış olduk. Desteklerinizin devamını rica ediyorum. Videolarıma yorumlarınızla ve beğenilerle destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu tekrardan bir hatırlatmak istiyorum ve endeksimizde başlıyorum arkadaşlar. Şimdi endeksimiz geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 7872 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attı ve 2 gün üzerinde kapanış yaptı. Pazartesi günü yaptığım videoda buranın gap'li bir geçiş olması sebebiyle bu gap'i kapatmak isteyebileceğini söylemiştim. Ve Cuma günü itibariyle tekrardan Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşeyip bir yandan buradaki boşluğu gap'i de kapatmış oldu ve yönünü yukarı çevirdi arkadaşlar. 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde kapatmış oldu Cuma günü kapanışıyla. Dolayısıyla güzel, fakat şurada daha önce dirençle karşılaştığı bölge var. Mesela 25 Ekim tarihinde dirençle karşılaşıp ciddi bir düşüş gelmiş. Daha sonra geçtiğimiz hafta aynı bölgeden dirençle karşılaştı. Şimdi önümüzdeki hafta ben tekrar bu direncin denenmesini beklerim arkadaşlar. 8046 seviyesi. Burayı geçebilip geçemeyeceği önemli olacak. Bu seviyeyi takip etmek lazım. Burayı geçerse eğer 8234 seviyesini, orası da geçildikten sonra 8532 seviyesine doğru bir yükseliş beklerim. Yeni girişler için çok güvenli bulmuyorum şu anda borsayı arkadaşlar. Bu geçtiğimiz dönemin zirvesi olan 8532 seviyesi aşılıp üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapmadan yeni girişler için güvenli bulmayacağım arkadaşlar. Çünkü uzun süredir gelen bir yatay seyir var borsamızda. Dolayısıyla şu anda gelen yükselişler de genel olarak satış fırsatı olarak görülüyor. Ancak bu seviyeyi geçtikten sonra 8532 seviyesini geçtikten sonra borsamız tekrardan yeni bir yükseliş trendine girmiş olacak. Dolayısıyla bu seviye geçildikten sonra girişler daha güvenli hale gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu seviyeye, şu anki seviyeden yaklaşık bir %7'lik mesafe var. Belki bu seviye geçildikten sonra niye daha ucuzken %7 daha uygunken almadık diye düşüneceksiniz. Fakat şu anda riskli arkadaşlar. Yani aşağıda bir düşüş gelmesi durumunda şöyle ilk destek 7752, sonrasında 7400 seviyeleri var. Dolayısıyla düşüş de gelebilir. Bunu önden kesin doğru bir şekilde öngörme şansımız yok. Yapmamız gereken iş en güvenli seviyelerden giriş yapmak arkadaşlar. 8537, 8540 bu seviyelerin üzerine atmadan ben güvenli olarak görmeyeceğim. Bu seviye geçildikten sonra ise önümüzdeki dönemde 9500 seviyesini hedef olarak verebiliriz arkadaşlar. Belki %7 geç gireceğiz ama şuradan şuraya 9500 seviyesine olan %11'lik seviye için daha güvenli bir yerden girmiş olacağız. Şimdi sizlerden istek olarak gelen Logo Yazılım, Escort Teknoloji, Aztek, Reader, Miatek gibi hisselere bir göz gezdirelim. Sizler de analizini yapmamı istediğiniz hisseleri yorumlara yazarsanız eğer bir sonraki videomda onları da inceliyor olacağım. Şimdi Logo'ya geçiyorum. Evet, Logo Yazılım hissesinde şöyle düşen bir trend var arkadaşlar. Şu trend çizgimiz yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun değil. Şurada geçtiğimiz haftalardaki düşüşte 61.50 seviyesinden desteğini almış. Burası güzel. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması olan 73.65 seviyesinin de üzerinde seyrediyor fiyat. Bu da güzel. Geçtiğimiz hafta bunun üzerine atmış zaten. Güzel bir yükseliş gelmiş. Fakat trend çizgimizden dirençle karşılaşıp hemen hemen Kaufman hareketli ortalamasına kadar fiyatımız gevşemiş gözüküyor.
Şu anki ilk desteğimiz 76.20 seviyesi. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı, belki hafta ortasına kadar tekrardan bu trend çizgisini yukarı yönlü kırmayı deneyebileceğini düşünüyorum. Kırarsa eğer ilk etapta 85.15 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Orası da geçildikten sonra ilerleyen dönemde 99.90 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalaması kırılırsa eğer 68.85 seviyesine doğru bir düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa daha önce destek aldığı 61.50 seviyelerine doğru tekrardan bir deneme yapabilir. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi Escort Teknoloji hissesine geçiyorum. Escort Teknoloji hissesi de şu anda yatay bir seyir içerisinde gözüküyor. Şöyle geçtiğimiz günlerde güzel bir yükseliş yaptı. Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine attı. Şu anda 49.10 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız. Fakat son 3 günlük düşüşle tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının altında kapattı Cuma günü itibariyle. Bir pazartesi gününü de görmek gerekir. Pazartesi günü tekrardan 49.10 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atamazsa şu alt desteğimiz olan 42.26 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Pazartesi günü hareketli ortalamasının üzerine atarsa eğer 53.95 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Hemen 53.95 seviyesi geçildikten sonra 55.40 seviyesinde de bir direncimiz var. Orası da geçilirse eğer ilerleyen dönem için 65.45 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Bir diğer hissemiz Aztek Teknoloji Ürünleri. Burada bir regresyon çalışması yaptım arkadaşlar. Güzel çalışan bir regresyon kanalı var. Şu anda gayet güzel yükselişine devam ediyor. Perşembe ve Cuma günü bir düşüş gelmiş ama 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 153.2 seviyesinden desteğini almış gözüküyor. Bu güzel. Yükseliş trendi devam ediyor bu hissede. Cuma günü iki indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş. Belki tekrar bir düşüş gelebilir. Bu kanal aşağı yönlü kırılmadan yükseliş bitti demeyeceğiz. Şu anda yükseliş trendinde devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilerleyen dönem için ilk hedefin 187.4 seviyesi olduğunu düşünebiliriz. Şu anda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması kırılırsa bir alt desteği 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olarak düşünebiliriz. O da 144.2 seviyesinde. O da kırılırsa eğer 135 seviyesinde bir desteğimiz var. Onun da kırılması durumunun 124.3 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Fakat şu anda bunu düşünecek bir durum yok. Hissemiz yükseliş trendinde. Dediğim gibi bu kanal aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükselişin devamını beklerim. Şimdi Reader hissesine geçiyorum. Reader hissesi şu seviyelerden 29.70 seviyelerinden dirençle karşılaştı ve yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü itibariyle 28.46 seviyesinde olan 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasını da altında kapattı. Şu anda ilk desteği 27.58 seviyesinde. Burası kırılırsa 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir düşüş meydana gelebilir. O da 24.96 seviyesinde arkadaşlar. Hemen yakınında 24.30 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Belki buralara kadar bir düşüş meydana gelebilir. Şurada zaten görüyorsunuz 9 Kasım'dan 10 Kasım'a geçişte bir boşluklu yükseliş yapmış, gap'li yükseliş yapmış. Buralara kadar düşmesi durumunda o gap'i de kapatmış olur. Buradan desteğini alıp belki yönünü tekrardan yukarı çevirebilir. Belki de hiç buralara kadar düşmeyip ilk desteği olan 27.58 seviyesinden desteğini alıp tekrardan 31.66 seviyelerine doğru bir deneme yapabilir. 31.66 direnci kırıldıktan sonra ilerleyen dönem için 38.38 seviyesini hedef olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi Miatek hissesine geçiyorum. Şöyle aylık grafikte bir çalışma yaptım. Miatek hissesinde şu anda 3 aylık Kaufman hareketli ortalamasından bir destek aldığını görüyoruz. Oraya kadar düşüş gelmiş 42.36 seviyesine kadar. Hemen yakınında 41.68 seviyesinde Fibonacci desteği var. Ben belki buralara kadar bir düşüş olup buradan yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Bu durumda ilerleyen aylarda 51.05 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Orası da geçildikten sonra
56.10 seviyesinde bir ara direnç var. Orası da geçilirse eğer 66.5 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Şu 41.68 Fibonacci desteği kırılırsa eğer önümüzdeki aylarda 33.84 seviyesine doğru da bir düşüş gelme ihtimali var. Fakat bu aşamada ben bu şekilde olmasını beklemem. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi Zora listesine geçiyorum. Zora listesi şöyle düşen bir trend içerisinde hareket ediyor. Şu anda geçtiğimiz hafta boyunca 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasını kırmaya çalışmış fakat kıramamış. Şu anda 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması 5.04 seviyesinde. Fakat Cuma günü şöyle görüyorsunuz 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk var. Belki önümüzdeki hafta burayı kırıp ilk etapta 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 5.30 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir. Burayı geçtikten sonra çok yakınında bir Fibonacci direnci var 5.46 seviyesinde. Orayı da geçerse yine çok yakınında 5.64 seviyesinde bir ara direnç var. Bu da geçilirse 6.06 seviyesinde bir direnç var. Yani çok kısa periyotlarda önünde çok fazla direnç var arkadaşlar. Hızlı ve kolay geçmesini beklemem açıkçası. Bakalım, takip edeceğiz. Şu anda düşüş trendinde olan bir hisse. 5.30 Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmadan düşüş bitti diyemeyiz burada. Şimdi önümüzdeki hafta yükseliş beklentim olan iki hisse var arkadaşlar. CW Enerji Mühendislik, diğeri de Alfa Solar Enerji. Bunlara bir bakalım. Tabii ben yükseliş bekliyorum diye kesinlikle yükseliş gelecek diye bir durum yok. Sadece teknik göstergeler bana bu iki hissede bir tepki gelebileceği izlenimi verdiği için yükseliş beklediğimi söylüyorum. Şimdi CW Enerji hissesiyle bir başlayalım. Hissemiz şu anda düşüş trendinde, onu söyleyelim. Yükseliş trendine geçebilmesi için 321.50 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapması gerekir. Hatta daha güvenli seviyeler için önümüzdeki dönemde 411.25 seviyelerini geçip üzerinde kalıcılık sağlaması gerekir arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş. Önümüzdeki hafta başı pazartesi veya salı günü şu 3 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 295.5 seviyesini kırarsa eğer ilk etapta 321.70 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. O da %10'luk bir yükselişe tekabül eder. Böyle bir yükseliş gelmezse eğer düşüşün devam etmesi durumunda 263.75 seviyelerine doğru düşüşün devamı da mümkün olabilir arkadaşlar. Yeni pozisyona girerken bunu da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. 322 Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarsa eğer ilk direnci 339.75 seviyesi olur. Orası da kırıldıktan sonraki direnci 367.50 seviyeleri olur arkadaşlar. Şimdi Alfa Solar Enerji hissesine geçiyorum. Burada da bir düşüş trendi içerisindeyiz. Şu gördüğünüz regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Şu an yakın bir seviyesinde 105.1 seviyesinde desteği var arkadaşlar. Daha önce buralardan destek aldığını veya dirençlerle karşılaştığını görüyorsunuz. Tekrar buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilirse eğer ilk etapta 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir hareket gelebilir. Bakalım, takip ediyor olacağız. %15'lik bir seviye olur arkadaşlar önümüzdeki hafta için. Şuradaki ara direncine kadar yükselse bile %8.36'lık bir yükseliş gelebilir. Ara direncimizin seviyesi 119.9 seviyesinde arkadaşlar. Şu 105.1 desteğimiz kırılırsa eğer çok yakınında 102.3 seviyesinde bir desteğimiz var. O da kırılırsa 87.85 seviyesine doğru bir düşüş de meydana gelebilir. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var arkadaşlar. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.